Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz 2021'in Deniz Kuvvetleri'nin bağımsızlık yılı olması. Bu yıl gerçekten hareketli olacak. Bizi deniz konusunda kısıtlayan dev prangaların birkaçından kurtulmuş olacağız. Gerek su üstü gerek su altında artık eskisinden de hakim olabiliriz. Bunun sebebi donanmaların esas gücünü gemisavarların ve torpidoların oluşturması. İşte bu milli sistemlerinde seri üretimi bu yıl başlayacak. Peki yeni yılda tam olarak neleri bekliyoruz? Göreve başlayacak TCG Ufuk Yunan gemilerini kör edebilir mi? Veya tamamlanacak gizli proje var mı? İncelemeye başlayalım. ...2020 yılı sorunlarla mücadele ettiğimiz yorucu bir yıldı. Ekonomiyi toparlayamasak da özellikle savunma sanayi adına birçok adım atıldı. Sadece bunların hızlanması gerekli. Sizlere en ufak sisteme kadar anlatamayacağız ancak bu yıl yapılacak en önemli olanları ele alacağız. Hemen 2021'in deniz kuvvetlerimize ilk getirisiyle girelim. Hakkında konuşacağımız ilk sistem seri üretime girecek olan Atmaca füzemiz. Atmaca 250 kilometre menzilli denizden denize bir füze. Resmi menzili 250 kilometre olarak açıklandı ve gerçekten güzel bir sayı. Dünyadaki muadillerine bakarsak Fransa'nın Blok 3 versiyonu gemisavarları bu menzile yaklaşabilmekte. Elbette hiçbir gemi füzesi maksimum uzaklığa ateş etmez. Eğer rastgele düz çizgi hattında atış yapılırsa olur, ancak geminin konumu ortaya çıkabilir. Bundan sebeple waypoint dediğimiz noktalara füze gider, sonra hedefine yol alır. Uzun menzil her şartta önemli. Waypoint'ler yüzünden harpunlar 100 kilometrelerin altına dahi düşebilirken bizim bunu ilk yapmamız takdire şayan. Tek fark mühimmatımız Harpun Blok 2 gibi denizden karaya atılamamakta. Tabi merak etmeyin, Atmaca Blok 2 de kısa vadede ortaya çıkacaktır. Üzerinde çalışılması devam etmekte. Bir süre daha Blok 2 harpunları ve denizaltılardan atılan sub harpunları kullanmaya devam edeceğiz. Bizim yorumumuzsa Blok 2 versiyon füzeler daha görünmez sistemlerle yapılır. Blok 2 olduğunda sadece karaya değil daha görünmez şekilde de atış yapılabilir. Atmaca Blok 1'de bile fırlatıcısını yeterli hıza geldiğinde bırakırken Blok 2'yi siz düşünün. Dünyada bunu kullanan çok az sistem var. Peki merak edilen bir soru, envantere girdikten sonra envanterimizdeki harpunlara ne olacak? Şöyle ki saklanmaya devam edecektir. Artık tatbikatlarda birer adet değil, üçer beşer tane kullanabileceğiz. Ya da Batı bloğu krizi dışında Asya bloğuna karşı yedekte olabilirler. Hatta Amerikan izniyle satılması bile mümkün. Diğer bir silahımıza geçersek yine seri üretime geçecek olan Akya ağır torpidosu. Denizin altından onlar sorumlu. Günümüzde bir destroyerin en çok çekindiği silah torpidolardır. Gördüklerinize karşı her türlü önlemi alabilirsiniz. Lakin deniz altında giden silahlara karşı donanmaların hep zaafı olmuştur. O yüzden bizim bu mühimmatı yapabilmemiz bu kadar kritik. NATO ortaklığı yüzünden Almanya bize zar zor torpido satıyorken Yunanistan'la savaş ya da ciddi durumlarda bize torpido satmaları imkansız. Milli torpido Akya açıklanana göre 15 kilometre menzilli. Oysaki Almanya'dan aldıklarımız 35-40 seviyelerinde. Daha gitmemiz gereken yol olsa da Akya'nın sistem olarak çağının ilerisinde olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca Türk denizaltısı tatbikatta İtalyan denizaltısını 500 metre mesafeden vurmuştur. Demem o ki 15 kilometre bizi fazla sıkıntıya sokmayacaktır. Sabredip çalışıp daha iyisini mutlaka yaparız. Sırada donanmamızın tamamlanacak amiral gemisi TCG Anadolu. Bilindiği üzere 2019 yılında suya indirilen gemimizin hala iç sistemlerinin montajı devam etmekte. Normalde 2020 yılının sonunda envantere girecekti fakat hızlı inşa sonucu ufak çaplı yangın ve korona sürecinin işin içine dahil oldu. Böylelikle donanmaya teslimi önümüzdeki Mayıs ayına kaldı. Gemimizin tonajına ve uzunluğuna bakarsak diğer LHD'lerden daha büyük olduğunu görebiliriz. 2 adet falangsa 1 adet rama sahip. Şahsıma göre ufak bir VLS hücresi eklenebilirdi. Dünyada emsalleri bolca var. Tabii en azından başkaları gibi araç üstünü Stinger'la korumuyoruz diyelim. Ön kısma bakarsak bir rampa görüyoruz. Burası dikey kalkıştan ziyade 45 derecelik motor eğimiyle kalkacak F-35B'ler için. Bu sayede yükten kazanç sağlayabilirler. Ayrıca Anadolu'nun elektronik destek sistemine sahip olacağı bilinmekte. Boyutuna oranla seviyede elektronik sistemleri olacağından karıştırmak zor olacaktır.
Hatta belki de güçlü saldırılar bile yapabilir. Ek olarak tam yüklü 28.000 ton olan Anadolu çıkarma gemimiz 232 metre boyunda. Bir destroyerin neredeyse 2 katı. 6 tane iniş bölgesine 8 Atak 2 ya da Seahawk inebilir. Bunlar önemli nitelikler. Maksimum alacağı 700 amfibi komandoyu ve 4 adet çıkarma aracını da eklersek tek eksiğinin F-35B olduğunu söyleyebiliriz. Başlangıçta böyle planlamıştık ama bazen elden çare gelmez. Onun yerine koyabileceğimiz sistemleri yakında hep birlikte göreceğiz. Sırada muhtemelen bu yıl gizli olarak görevine başlayacak TCG Ufuk. İstihbarat gemisi adı altında bir elektronik harp gemisi. Türk Savunma Sanayi Başkanlığı teknik özellikleri hakkında hiçbir şey yayımlamadı. Tam anlamıyla kara kutu olduğunu söyleyebiliriz. Bazı şeyler gizli kalmalı, bu da öyle bir sistem. Gemimiz 99 metre uzunluğunda Milgemlerin aynısı. Sadece silahları ve bazı sistemleri yok. Bunun dışında harp menzilinin en az 200 kilometre olduğunu belirtmek isterim. Daha çok olduğuna inanıyoruz fakat her şeyin bir sınırı var. Eskiden istihbarat görevleri verdiğimiz balıkçı gemileriyle bile görev icra ettiğimizi düşünürsek bu canavarın donanmaya katacaklarını siz düşünün. TCG Ufuk gerektiğinde tek başına görev yapabilir ya da TCG Anadolu gibi dev filoların elektronik harp görevlerini üstlenebilir. Ayrıca tatbikata gittiğiniz ülkelerin hangi frekanstan yayım yaptığını daha rahat anlayabilirsiniz. Bu da size savaş zamanında artı olarak geri döner. Düşmanınız 5 düşünürken siz 2 kez düşünmüş olursunuz. Peki baştaki sorumuz, bu sistem Yunan gemilerini kör edebilir mi? Çünkü bazı gemilerinde elektronik korumaları var. Her şeyden önce bilinmesi gerekir ki tamamen görünmezlik ya da tamamen körelme yoktur. Sadece yanılma vardır. Eğer personeliniz bu konuda yeterince eğitimli değilse ya da sistemlerinizi bu doğrultuda güncellememişseniz savaş sahasında harbe uğrama ve etkilenme şansınız maksimum olacaktır. Yunanistan'ın personelinin eğitim ve tecrübe oranı patates olduğundan muhtemelen ufuktan kaçamayacaklardır. Bir nevi Ruslara yaptıklarımızı denizde de uygulayabiliriz. Gelelim 6 ay kadar beklediğimiz TCG İstanbul'a. Takvimde 2021'dendi ama bu sene teslim edilmesi imkansız. Önümüzdeki aylarda suya indirilip iç sistemlerinin montajı yapılacak, ardından 2023 yılında envantere katılacak. Umarız bu gemiye kısa zaman içinde kavuşuruz çünkü artık yeni silahlara ihtiyacımız son derece fazla. Bunun dışında takviminde ciddi bir sapma olmayan stratejik bir projemiz daha, Reis sınıfı denizaltılar. İlki bu yıl suya indirilecek, toplamda 6 adet üretilecekler. 4 adedi inşa halinde ve ilki 2022 başında teslim edilecek. İkisi ise 2021 sonunda suya inip her yıl 1 adet envantere katılacaklar. Daha sonrasında Milli Denizaltı Projesi'nin başlaması gerekli. Tabii MIL'den başka bir konu, onu diğer videolarımızda detaylı olarak anlatırız. O yüzden Reis sınıfına dönelim. Reis sınıfı Alman Type 214 sınıfı denizaltıların lisans altında üretilmiş hali. Lakin en kritik sistemleri yerli. Denizaltının beyni olan komuta kontrol sistemleri ve kritik batarya teknolojileri bize ait. Özellikle denizaltıdaki denge sorunu mühendislerimiz tarafından çözüldü. En güzel geliştirmemiz kendi muadillerinden daha derine dalabilmesi. Ne kadar derine dalarsanız o kadar görünmez olursunuz. Tabii normal seyir esnasında bu pek sık tercih edilmez. Biraz daha yukarıdan gidilmek istenir. Sonuç olarak 2021 deniz kuvvetlerimiz için milattan sonrası olacaktır. Bu yıl yapılacak araçları hep birlikte inceledik. Özellikle silah konusunda eksik bu yıl kapanacak. Umarım ekonomi daha da kötüye gitmez ve TF2000'den bile taviz vermemiz gerekmez. Çünkü bu milli güvenlik meselesidir. Gördüğünüz üzere askeri olarak şimdilik ekonomi dışında çözülemeyecek problem sayısı az. Tek yapmamız gereken Aselsan gibi kuruluşlara kaynak vermek. Bir de ek temennimiz sivil alanda da bu başarımızın devamını sürdürmek. Yoksa Rusya gibi açık duruma düşebiliriz. Örneğin Alman ürünlerini saymaya kalktığımızda aklımızda bir sürü marka gelirken Rusya'dan sadece silah gelmesi neticede kötü bir durum. Bunu bizim de her alana yaymamız gerek diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum, görüşmek üzere.